Bilinen insanlık tarihi boyunca göçler hep var olmuştur. Ancak yüzyıllara yayılan ve pek çok insanı etkileyen kavimler göçü bu diğer göçlerden biraz farklıdır. Aslında buna göç değil de itme, öteleme, yerinden etme gibi kelimeler kullanmak bence daha doğru olacaktır. Çünkü Hunlar göç ettikçe Hunlarla karşılaşan toplumlar ya onlarla beraber hareket etmiş ya da büyük bir çoğunluğunun yaptığı gibi yer değiştirmiştir. Bu yer değiştirme, tetiklenen kimyasal tepkimeler gibi birbirlerini etkilemiş, Avrupa kıtası boyunca hareketlilik yaşanmıştır. Şimdi olayın ayrıntısına geçmeden kavim kavramı üzerinde durmak istiyorum. Kavim denilince benim gözümde bir topluluk canlanıyor. Sözlüğe baktığımızda kavim aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu olarak tanımlanmış. Yani düşünüldüğü gibi aslında çok büyük topluluklar olmadığı bu tanımdan anlaşılabiliyor. Hatta kan bağıyla birbirine bağlı insanlar olduğu da söylenebilir. Şimdi kavimler göçü kavramının İngilizcesi Migration of Tribes olarak geçiyor. Tribe birebir çevirisinde kavim karşılığı yok. Önerilen çeviri olarak kabile ya da klan kelimeleri öneriliyor. Şimdi kavimler göçü yerine kabileler göçü demiş olsaydık o zaman bu olaya bakış açımız da değişecekti. Belki biraz daha küçümseyecektik bu olayı. Şimdi biz çevirirken belki böyle bir kelime kullanmış olabiliriz ama sosyolojik olarak kabile toplum arası ticaret ilişkileri olmayan, takas ekonomisine bağlı, herhangi bir sınıflaşması bulunmayan, daha çok kan bağıyla birbirine bağlı topluluklar demektir. Yani kavimler göçünün çoğunun da göçebe topluluklar tarafından gerçekleştirildiğini düşünürsek olaya bakış açımız biraz daha değişecektir. Yaptığım araştırmalar sonucunda bu göç olayında ne kadar insan yer değiştirmiş bununla ilgili bir bilgiye rastlamadım. Yani 1500 yıl önce yaşanmış bir olayla ilgili istatistiki bilgi bulmak zordur ama yani böyle bir veri olsa olayı daha anlamlandırmak açısından bence iyi olacaktı. Yani fikir vermesi açısından yapılan tahminlere göre 1. yüzyılda dünya nüfusu 200 milyon civarındaymış. Asya'nın nüfusu 140 milyon, Avrupa'nın nüfusu ise 30 milyon civarındaymış. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun nüfusunun ise 60 milyon olduğu düşünülüyor. Şimdi kavimler göçü denilince 3 aktör var işin içerisinde. Birincisi Hunlar, ikincisi barbar kavimler, üçüncüsü ise Roma İmparatorluğu. Kavimler göçü denildiği zaman bu 3 kavram üzerinde durmak gerekiyor. Hunlar bilinen ilk Türk kavmi olarak kabul edilir. Orta Asya'da büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Uzun yıllar Çin'le mücadele etmişlerdir. Çoğunluğu göçebe olan Hunlar bozkır kültür içerisinde yaşamış, Asya Hun devletini kurarak Çin'le uzun yıllar mücadele etmiş, topraklarını genişletmiştir. Yani zaman içerisinde Hun boylar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, Çin'in baskıları sonucu zayıflayan Hun devleti parçalanmıştır. Hunların bir kısmı batıya göç etmiş, göçün siyasi sebepleri dışında nüfus artışı, kuraklık, otlak yetersizliği gibi sebepleri de bulunuyor. Batıya göç eden Hunlar Hazar Denizi ile Aral Gölü arasına yerleşmiş, uzun dönem burada yaşamışlar. Daha sonra Avrupa'ya yapılacak olan göçler batıya yerleşen bu Hunlar tarafından yapılmıştır. Hunlar Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Got kavimleriyle komşu olmuşlardır. Gotlar kuzeyden Karadeniz'e inen Germen kavimlerindendir. İki bölüme ayrılmışlardır. Doğu Gotları Ostrogotlar, Batı Gotları Vizigotlar. Yani bu Ostro ve Vizi kelimesini İngilizce'deki doğu batı kelimelerinden çağrıştırabilirsiniz. Mesela Ostro East doğu kelimesine yakın, Vizi West batı kelimesine daha yakın. Ben kendim öyle kodluyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Avrupa içlerine doğru Gepitler, Vandallar gibi başka Germen kavimleri de bulunuyordu. 375 yılında Balamir'in önderliğinde Kuzey Hunları Tuna Nehri kıyılarına gelip Ostrogotların topraklarına yerleşmiş. Biraz daha ilerleyip bugünkü Macaristan'ı başkent ilan edip Avrupa Hun devletini kurdular. Hunların ilerleyişini durduramayan kavimler batıya doğru göç etmeye başladı. Kavimlerin yıllarca süren bu yer değiştirmelerine kavimler göçü denilmiştir. Hunlar ilerledikçe yerlerinden ayrılan Gotlar, Vandallar Roma İmparatorluğu'nun sınırına dayanmıştır. Bu göç Roma'nın kuzey eyaletlerini alt üst etmiştir. Hunlar iki koldan akınlarına devam etmiştir bu arada. Balkanlar üzerinden Trakya'ya ve Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya ilerlemişler. Anadolu'ya yapılan akınla Erzurum üzerinden Malatya ve Çukurova'ya ulaşmışlar. Hatta buradan devam edip Suriye'ye ilerlemişlerdir. Bu akınlar Anadolu Türklerin ilk kez görülmesi olabilir. Hatta birkaç yıl öncesinde Hakkari'de bulunan Orta Asya tipi mezar taşları bu akınların kalıntısı ya da bu akınların etkisiyle oluşmuş olabilir. Roma İmparatorluğu karşılaştığı bu göç dalgasıyla baş edememiş, 395 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüştür. Batı Roma İmparatorluğu uzun süre dayanamamış, 476 yılında yıkılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında barbar kavimlerin saldırıları, Avrupa Hun Devleti ile giriştiği savaşlar sonucunda güç kaybetmesi etkili olmuştur. Yani sadece kavimlerin yer değiştirmesinin bunda etkisi yoktur. Hunların başlattığı kavimler göçü Avrupa'nın etnik yapısını derinden etkilemiştir. Germen kavmi olan Franklar Galya'ya yerleşmiş, burada ilk devletlerini 5. yüzyılda kurmuşlar. Bugünkü Fransa ismi Germen kavmi olan Franklardan gelmektedir. Britanya adalarına göç eden Anglılar ve Saksonlar bugünkü İngiltere'nin temelini atmışlardır. Yine İngiltere ismi İngilizce'deki karşılanan England, Angleland kelimesinden türetilmiştir.
Vandallar, Vizigotlar, Süevler İber Yarımadası'na yerleşip yerli halkla kaynaşmış, bugünkü İspanyollar oluşturmuştur. Sanırım en fazla yer değişen kavim Vandallar olmuş. Harita üzerinde göç yollarına bakınca bu fark edilir zaten. Bugün vahşice yıkmak, vahşice yakmak, yıkmak anlamında kullanılan vandalizm deyimi bu Germen kavminden türemiştir. Vandalların göç sırasında yaptıkları, İspanya'dan Afrika'ya olan göçleri ve Afrika'dan dahi İtalya'ya yaptıkları saldırılar bu kavramı ortaya çıkarmıştır. Kavimler göçü sonucunda oluşan karmaşa, uzun yıllar süren göç ve savaşlar toplumları doğrudan etkilemiştir. Kavimler göçü modern tarih anlayışına göre yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Çünkü bu olay öncesi ve sonrasında toplumlar ve devletler üzerine ciddi etkilere sebep olmuştur. Avrupa'da kilisenin önem kazanması, skolastik düşüncenin hegemonyası, insanların güvende olmak için kaleler etrafında yerleşmesi ve feodalitenin yükselişi toplum yapısındaki ciddi değişimlerdir. Kavimler göçü için kaynaklarda 300 ile 1000 yıllar arası gösterilir. İki dönem olarak ifade edilen kavimler göçünün ilk aşaması bahsettiğim bu barbar kavimlerin göçüdür. İkinci dönem ise Müslümanların ve sonrasında Türklerin Avrupa'ya doğru ilerleyişleri kastedilir.